Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde çok güzel bir şal çalışması yapacağız. Çok kolay gerçekten kutu tekniği ile yaptığımız bir çalışma oldu. Bunu atkı olarak da ya da daha geniş yaparak da şal olarak da kullanım sağlayabilirsiniz. Ben bunun için batik bir ip kullandım. Düz renk tercih edip yine düz renkte farklı iki renk kullanabilirsiniz. Tek renk yapabilirsiniz ama bu model batik iplerde daha güzel duruyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce öncelikle kanalıma abone olup bana destek olmanızı rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olmanız için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Şimdi ben bu şal için 2,5 adet alizenin batik ipini kullandım. Şimdi renk kodunu da göstereceğim size. Yani 3. ipimden bu kadar kaldı. E, Kutu tekniğiyle arkadaşlar zincirlerimizi çekerek yapıyoruz. En sondaki şuradaki geçişleri göstereceğim. Boyutlarından bahsedecek olursak hemen ölçülerini de sizlere ileteyim. Şalda kullandığımız boyut en olarak 36 yani 40 olarak da düşünebilirsiniz. Boyutu olarak ise 180 santimetre benim için yeterli olduğundan kaynaklı 180 santimetre olarak çalıştım ben. Şimdi burada nasıl işlem yapıyoruz hemen onu anlatmaya geçeceğim. Şöyle ipin renk kodunu da göstereyim. Alize'nin batik ipini kullandım arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane aldığınızda püskülleriyle beraber 3 tane ip anca yetecektir. Tığ numarası olarak 3 milimetrelik bir tığ kullandım. Bir tane iğneye, yün iğnesine ihtiyacımız var. Bir adet de makas. Bu malzemeleri temin ettikten sonra çalışmaya başlayabilirsiniz. Modelin anlatımına geçeceğim. Eğer eliniz sıkı ise bu 3 milimetrelik tığ 3,5 ya da 4 yapabilirsiniz. Ben biraz daha tok durmasını istediğim için 3 milimetre kullandım. Ya da çok çok sıkı durmasını isterseniz de 2,5 milimetrelik bir tığ kullanım sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok çok kolay bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Şalın alt tarafından enine çalışıyoruz ve boyunu uzatarak gidiyoruz. Bu sizin için bir avantaj. Boyunu istediğiniz şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Zincirlerimizi çekerek devam ediyoruz. Ben şimdi sizlere küçük bir parça göstereceğim. Kutu tekniğini anlayabilmeniz için örgüye ilk başlayanların da rahatlıkla yapabilmesi adına zincirlerinizi istediğiniz boyutta bu şekilde çekiyorsunuz. Sonra bakın parmağımı şuraya yerleştirdim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığıma ilmeğimi aldım. Tuttuğum yere gelerek ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle. Hatta bunu 3 tane daha atalım. Çünkü sonraki sıralarda o şekilde yapıyorduk. Evet. Şimdi daha iyi durdu. Parmağımı tuttuktan sonra 6 zincir çektim. Tuttuğum yere ikili trabzan yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma ilmeğimi aldım. 1, 2, 3. 3 tane zincir geçtim. Üçüncü zincirin tepesine battım. Şöyle kutucuk yaptım. Devam ediyorum kutucuklarımı yapmaya.
Elinizi gayet gevşek ve serbest tutun lütfen. Sıkı tutarsanız model kendini pek göstermeyebilir. O yüzden serbest çalışın. Şöyle. Sıramızın sonuna kadar kutucuklarımızı yaparak devam ediyoruz. Şimdi dönüşte nasıl işlem yapacağız onu da göstereyim. İlk sıramızı kurduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çektim ve döndüm. Tığıma ilmeğimi aldım. Şimdi şu trabzanın tepesine batıyorum. Yine aynı mantıkla kutucuklarımı yaparak devam ediyorum. Şöyle bakın. Bununla birlikte boyunu istediğiniz şekilde sizin için hangisi yeterli ise devam edebilirsiniz. Ben biraz daha devam edeceğim. Modelin diğer ikinci aşamasına geçeceğiz. Şimdi burada küçük bir parça elde etmiş olduk. Dediğim gibi bunun boyutunu istediğiniz gibi ve enini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. O şekilde zincir sayısı çekerek. Şimdi şalın ikinci aşamasına geldik. İkinci aşamasında ise aradaki zincirleri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle tığımı ipime sabitliyorum. Şimdi ilk sıra için bakın şuraya battım. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde zincirlerimizi atıyoruz. Sayarak değil, hani zincirleri çektikçe boyutunu ayarlayarak da devam edebilirsiniz. Yani şöyle zincir çektim, bakın şu şekilde baktım. Birkaç tane daha zincir çekiyorum. Şimdi boyutundan tam emin olamadığım için ipimi bakın bu şekilde uzattım. Şimdi iğnemi aldım. Şöyle. Tabii buradan da ipimi kesiyorum. Kapatmıyorum ki şurada kapatma işlemi yapacağım çünkü. Sonrasında bakın. Bir tane alttan, bir tane üstten iğnemle yapmış olduğum zinciri aralardan bu şekilde geçiriyorum bakın. İğne yardımıyla bu şekilde geçirdikten sonra iğnemi bıraktım. Biraz genişletiyorum. Şöyle. İkinci yapmış olduğumuz aşama ise bu şekilde olarak gözüküyor. Şimdi bunu buraya nasıl sabitleyeceğiz? Tüm sıraları yaptıktan sonra ya da her sıranın başında bunu yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz. Sıranın sonundaki zincire ilk başta nasıl yaptıysak sabitleme işlemini yapıyoruz. Kapattım ve sıkılaştırdım. Şöyle. İpimi buradan sabitledim. Zincirlerimi çektim. İğne yardımıyla bir alttan bir üstten şeklinde devam ettim ve sıranın sonuna zincirimi sabitledim. Devam edelim. Şimdi ikinci sırayı da bakın ben tamamladım. Şöyle gözüküyor. Sadece
enine olarak yaptım. Ben boyuna olarak bu şekilde zincir çalışması yapmadım. Benim için yeterliydi. Dilerseniz aralardan da birer tane geçebilirsiniz zinciri. Ama çok da hani gerek yok. Çünkü büyük olarak ördüğünüzde, şu model üzerinden tekrardan göstereyim. Bakın gayet yeterli enine olarak. Bakın aralardan geçirerek devam ettim zinciri yine. Çok güzel durdu. Sade ve şık durdu. Eğer bu aradan yaparsanız biraz boğabiliyor. Yani çok fazla yoğun oluyor ve ben de bunu sevmediğim için açıkçası bu şekilde yapmadım. Şimdi bunlardan sonra ise bakın tek sıra yaptığımızda, sadece enine yaptığımızda gerçekten şahane duruyor. Alt tarafta yani dikine olarak zincir yapmanıza hiç gerek yok. Tabi dilerseniz yapabilirsiniz de. Şimdi bunu gösterdikten sonra kenar çalışması da yaptım. Kenarların temiz durabilmesi için. Gayet kolay sık iğne tekniğiyle kenarları temizliyoruz. Şimdi şuradan başlangıç yerinden öncelikle başlayıp sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Bakın kenarın biraz daha temiz durabilmesi için kenar çalışmasını yaptıktan sonra bir enine bu şekilde devam ediyoruz. Bir de bu şekilde devam ediyoruz. Alt taraf için veya üst taraf için, yani şurası için veya şurası için herhangi bir sık iğne çalışması yapmadım. Şimdi bir de en son olarak göstereceğim şey, buna nasıl püskül yerleştirebiliriz. Şimdi yine ipimi tığıma sabitliyorum. 50 adet zincir çekeceğiz. 50 adetin boyu benim için gayet yeterli. Sizler daha fazla zincir çekmek isterseniz o şekilde çekebilirsiniz. Şimdi büyük şal üzerinden, yani yapmış olduğum çalışma üzerinden püskülü nasıl yaptım onu göstereceğim. Zincirlerimi çektim bakın. Son zincirden sonra ipimi kesiyorum. Bunu sıkılaştırdım. Sonrasında şöyle eşitledim. Şuradaki her bir kutucuktan bir tane püskül yapacak şekilde şöyle geçirdim. Yine uçlarını eşleştiriyorum. Bakın aynı teknik. Şöyle ikisini içerisinden geçirdim ve sabitledim. Gayet kolay. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz, dilerseniz yapabilirsiniz. Tamamıyla sizin kullanım şeklinize bağlı. Uçlarındaki ipleri de şöyle temizliyorum. Çok dipten kesmeyin. Açılma yapabilir çünkü. Yine sıkılaştırma işlemini de yapıyoruz. Püskülleri de tamamladıktan sonra kullanıma hazır bir halde. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çok da şık bir model. Aynı zamanda gösterişli de duruyor. Ben bu şekilde çalıştım. Şöyle. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu da aktif etmenizi rica ediyorum. Zaten bu şalın fotoğraflarını muhtemelen ya videonun sonuna ya da videonun başına ekleme yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.